Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimiyle ilgili 1960'lı yılların başında ortaya çıkmış bir görselden daha önce söz etmiştim. Yani bu Amerikalı bir ressamın çizdiği bu görsele göre işte kamburu çıkmış, iki büklüm bir maymun ağaçtan yere inmiş, dört ayak üzerinde duruyor. Daha sonra kamburu çıkmış bir biçimde yukarı kalkıyor. Sonra biraz daha kareler ilerledikçe maymun biraz daha dikleşiyor. İki ayak üzerinde yürümeye başlıyor. Elinde sopa beliriyor. Sopa daha sonra işte kravatlı, takım elbiseli modern bir insana geçiyor. Şimdi insanın evriminin bu görseldeki gibi olmadığından daha önce söz etmiştik. Yerine gittiğimiz zaman Homo erectus'a geliyoruz. Homo erectus'tan önce Homo habilis var. Homo habilis'ten önce Australopithecus'lar var. Belki de Australopithecus'ların içerisinden bir kol yani Afarensis ya da Africanus olabilir. Bu biçimde böyle geçmişe doğru gittikçe ilk ataya ulaşıyoruz. O ilk ata daha sonra şempanzelerle ortak atanın öncesinde yer alıyor falan, bu biçimde gidiyor. Oysa ki modern çalışmalar, değişik bilim alanlarında özellikle de genetik bilimindeki olağanüstü yeni tekniklerin gelişmesiyle birlikte insan türünün gelişmesinin böylesine doğrusal bir çizgide geçmişe doğru uzatılamayacağını biliyoruz. Yani bu geçmiş süreç içerisinde insanın ataları, insanı oluşturan yani Homo sapiens sapiens'i yaklaşık 200-300 bin yıl önce Afrika'da evrimleşen Homo sapiens sapiens'i oluşturan kollar bu biçimde, düz bir biçimde gitmiyor. Çok farklı karmaşık soyların bir araya geldikleri, dönem dönem geriye gidişler, çatallanmaların olduğu gerektiği anlaşılıyor. Yani örneğin en son okuduğum birkaç makale var. Bu makalelerde günümüzdeki insanların genetik yapılarına yakından bakıldığında bu genetik yapının içerisinde %4'e yakın Neandertal geninin, %4'e yakın da Denisovan geninin olduğundan daha önce söz ediliyordu. Fakat bu son yapılan bazı araştırmalar inanılmaz bazı bilgiler ortaya koydu. Yani bu çalışmalar üzerine başka çalışmalar devam ettiği için kesin bir şey söylemiyorum ama değişik makalelerde okuduğuma göre örneğin geçmişte yaklaşık 1,5 milyon yıl önce bizim ortak atamız olan, sonra ayrılan, yaklaşık işte 50-100 bin yıl sonra tekrar birleşen gizemli bir soyun daha olduğu, bu soydan gelen genetik mirasın ise %20'yi bulduğu söyleniyor. Yani bugün bizdeki %80'lik gen kısmı hep bildiğimiz ve konuşa geldiğimiz soy çizgisinin devamında olabilecek bir rakam. Oysa ki bu hayalet ata, yani herhangi bir fosil kayıtta herhangi bir örneği falan yok. Fakat genetik çalışmalar açıkça böylesi bir güçlü olasılığa işaret ediyor. Durum böyleyken insanın insan olması, insanın yani modern insanın ortaya çıkmasıyla ilgili de şöyle bir soru var. Yani tamam, insandan önce yani Homo sapiens sapiens'ten önce büyük ihtimalle Erectus'lar ya da ona yakın başka bir ata vardı. Fakat yani insan bugünkü anlamıyla bütün davranışlarıyla, bilişsel yetenekleriyle, beyin kapasitesiyle modern insanın ortaya çıkış tarihini biz nereye koyabiliriz? Bu konuda verilen yanıtların en çarpıcılarından birisi modern insanın esas olarak 35-50 bin yıl arasında ortaya çıktı. Yani birçok araştırmacı ve bilim insanı modern insanın esas olarak bu dönemde
ortaya çıktığını söylüyorlardı. Biz hepimiz Homo sapiens sapiensiz. Fakat şimdi 45 bin yıl, ortalama 45 bin yıl öncesine gidildiğinde 45 bin yıldan sonraki bazı paleontolojik verilere bakıldığında yaklaşık 45 ile 35 bin yıl önceki dönemde olağanüstü bir farklılık görülüyor. Yani bu farklılık şöyle anlatılıyor. Örneğin aşı boyasının, yani işte değişik demir oksit minerallerinden elde edilen aşı boyasıyla mağara resimlerinin çizilmesi, ölülerin bu boyayla boyanarak belli defnedilmeleri, örneğin değişik incelikli ahşap aletlerin geliştirilmesi, örneğin kemiklerde delikler açılarak müzik aletlerinin, flütlerinin ortaya çıkması, mağara duvarlarında çok görkemli ve bugünün insanlarını bile hayran bırakacak resimlerin ortaya çıkması. Kısacası yani insanı insan yapan yeteneklerin, üst bilişsel yeteneklerin en somut ifadesi olan soyut, simgesel eserlerin ortaya çıktığı dönem olarak esas olarak 45 ile 35 bin yıl önceki döneme ait bulgular gösteriliyordu. Şimdi buna ilişkin özellikle Fransa'da, İspanya'da, Avusturya'da, yani kısacası Avrupa'nın değişik bölgelerinde çok önemli mağaralar bulundu ve bu mağaralarda sözünü ettiğim türden üst bilişsel yeteneklerin en gelişmişi olarak soyut simgesel sanat ürünleri diyebileceğimiz değişik ürünleri ve bunları icra edebilecek araçların geliştirildiği görülüyor. Şimdi buradan hareketle genel olarak bilim dünyasında insanın, yani Homo sapiens sapiens'in modern insana dönüşmesinin esas olarak bundan yaklaşık 50 bin yıl önce gerçekleştiği genel bir kabul görüyordu. Şimdi olay bu biçimiyle ortaya konulduğunda soru şu oluyordu: peki 50 bin yıl önce ne oldu? 50 bin yıl önce ne oldu da simgesel düşünebilen, soyut sanat eserleri ortaya koyabilen hale geldi Homo sapiens sapiens? Yani hatta buradan hareketle bazı araştırmacılar insanı soyutlama yapabilen, geçmişten beri insanı tanımlamada şöyle özelliklerden söz ediliyordu ya: İnsan konuşan hayvandır, insan alet yapan hayvandır, insan düşünen hayvandır, insan inanan hayvandır, insan oyun oynayan hayvandır, insan gülen hayvandır. Bu şekliyle onlarca insan tanımı vardı. Bu tanımların en sonuncusu da insan soyutlama yapabilen hayvandır. Yani sembolik hayvandır deniyordu. Dolayısıyla Homo sapiens sapiens'i birdenbire soyut sanatları icra edebilen, noktaya getirebilen özelliğin 50 bin yıl önce nerede ve nasıl ortaya çıktığı sorusu bilim insanlarını uzun süredir meşgul ediyordu. Bu soruya verilen yanıtlardan birisi şuydu: yani bundan 50 bin yıl önce insan beyninde bir şeyler oldu. Evet, bir şeyler oldu. Yani bir mutasyon oldu ya da bir gelişme oldu ve dolayısıyla insan artık alet yapma, konuşma, yürüme, gülme gibi özelliklerinin yanı sıra soyutlama yapabilir, sembolik işaretlerden yararlanarak kendini ifade edebilir bir hale geldi ve dolayısıyla doğadaki diğer hayvanlarda görülmeyen bu özellik sayesinde insan oldu. Dikkat ederseniz bu anlayış bir önceki videoda anlattığım evrimsel psikolojinin Santa Barbara Okulu'nun söylediği anlayışa oldukça benziyor. Santa Barbara Okulu'nun teorisyenleri ne diyorlardı? İnsan beyni, insan zihni bir İsviçre çakısı gibidir.
değişik modüllerden oluşur. Bu modüllerin işlemesiyle insanın özellikleri bir bütün halinde kendini ortaya koyabilir. Dolayısıyla da ne olmuş oluyor? İnsanı insan yapan özelliklerin sonuç olarak insan beyninde bundan 50 bin yıl önce gerçekleşen bir değişimle, bu değişim ki büyük ihtimalle bir beklenmedik makro bir mutasyondu. Bu mutasyonun sonucu olarak insan beyninde diğer hayvanların beyninde olmayan bir takım özellikler ortaya çıktı. Bu özelliklerin sonucu olarak da insanlar soyutlama yeteneğini bir üst aşamaya çıkararak, ki soyutlama yeteneğinin bazı belirtilerini hayvanlarda da görebiliyoruz. Buna yönelik değişik tartışmalar vardı. Fakat bunun gelişmiş ve mükemmel bir hale gelmesi esas olarak 50 bin yıl önceki mutasyonla gerçekleştiği için insanın insan olmasının tarihi yaklaşık 50 bin yıl önce kabul ediliyordu. Ki bu tarih esas olarak birçokları tarafından insan dilinin ortaya çıkışı ve insan dilinin bugünkü biçiminde, gelişmiş biçimine ulaşmış olmasının da yaklaşık olarak tarihini veriyor. Yani bu teoriyi savunanlara göre insanın soyutlama yeteneğinin bir üst aşamaya sembolik ifade aşamasına ulaşmasıyla birlikte insan dili de gelişmiş biçimiyle ortaya çıktı. İnsan beyninin sembolik düşünme aşamasına geçmesiyle birlikte de insan dili bugünkü en gelişmiş haline ulaştı. Yakın dönemde değişik düşünce okullarından farklı bilim insanlarının savundukları temel görüş buydu. Kolayca fark edebileceğiniz gibi bu açıklama benim burada savunduğum ve videolarda uzun uzadıya anlatıp açıklamaya çalıştığım anlayışın tam karşısında yer alıyor. Şimdi bu konuya ilişkin son dönemde yapılan bazı çalışmalar ve çok önemli bir makale yayınlandı. Bu makalenin ışığında bu teoriyi sorgulayacağım ve eleştirisini yapacağım. Makalenin özgün biçimi, orijinal biçiminin linkini videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Merak eden arkadaşlar oradan makaleyi okuyarak orada anlatılanları inceleyebilirler. Şimdi bu makaleden çıkan verilerden anlaşıldığına göre 50 bin yıl önce insan türünün sembolik düşünmeye başladığı ve sembolik düşünmenin ardından bir takım gelişmelerin zincirleme bir biçimde patladığına yönelik inancın temeli olabilecek bulguların aslında bir yanlış anlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yani bu son okuduğum makalede anlatılan bu. Şimdi bu yanlış anlama ise esas olarak şuradan kaynaklanıyor. İnsanlar en fazla 120-150 kişi, fakat çoğu durumda bundan da daha az olabilecek topluluklar biçiminde yaşıyorlardı. Şimdi bu son okuduğum makalede karmaşık araştırma teknikleri ve matematik modellemelerin sonucu olarak durumun böyle olması durumunda, yani insan topluluklarının sayıları 100-150 ile sınırlı olacak bir biçimde yaşamayı sürdürdükleri koşullarda değişik kültürel aktarımların, kültürel bilgi ve becerilerin sonraki kuşaklara aktarılması belli bir süre sonra darboğaza giriyor ve bu darboğazın sonucu olarak da bu birikmiş belli bilgiler ve kültürel birikim yok oluyor. Şimdi durum böyle olduğu için insanlık yaklaşık ilk hominin atalardan bu yana, yani bir yoruma göre 5-6 milyon yıldır, bir yoruma göre 3-4 milyon yıldır evrimsel süreçte belli aşamalardan geçmeye çalışıyor. Fakat bu uzun evrimsel süreçte elde edilen bir takım bilgilerin,
bir takım kültürel kazanımların sonraki kuşaklara aktarılması bu küçük toplumsal gruplar halinde yaşanma nedeniyle kalıcı hale gelemiyor. Yani burada anlatılmak istenen esas olarak şu: geçmişten bu yana eğer birikimli olarak, yani belli kuşakların bilgilerinin sonraki kuşaklara aktarılması olanağını sağlayabilecek büyüklükte toplumsal grupların büyüklükleri olsaydı, insanlığın bugünkü hale gelmesi çok daha kısa sürebilirdi. İyi de bütün dünyada, dünyanın dört bir yanındaki değişik hominin topluluklarının bu biçimde bir darboğaza girmeleri, nüfus olarak darboğaza girmeleri ve bir takım özelliklerin hepsinin yalnızca 45-50 bin yıl öncesine ve özellikle de oradaki değişik mağaralarda bulunan bir takım buluntulara dayanmasını nasıl açıklayacağız? Yani bu geçmişte insanın insan haline gelmesinin esas olarak 50 bin yıl önce Avrupa'da bulunan mağaralardaki buluntulara dayalı olarak insanın insan haline geldiği söylendiğinde, aslında burada örtük olarak Avrupalıların diğer insan topluluklarından farklı oldukları ve insanı insan yapacak özelliklerin ilk olarak Avrupalılarda ortaya çıkmış olabileceği gibi bir örtük, gizli bir varsayımı da içinde barındırıyordu. Oysa ki son dönemde, yani son onlarca yıllık dönemde dünyanın değişik köşelerinde yapılan farklı arkeolojik bulgular, biraz önce sözünü ettiğim bu ön kabulün doğru olmadığını, aslında yani Afrika'nın değişik bölgelerinde, Asya'da bir takım buluntularda bu son 40-50 bin yıllık Avrupa mağaralarında bulunan buluntuların benzerlerinin, yani değişik alet edevatın, müzik aletlerinin, değişik simgesel resimlerin, sanatsal ürünlerin, yani 70-80 hatta 180 bin yıl önce bile bunların benzerlerinin başka yerlerde bulunduğu bugün açıkça ortaya çıkmış durumda. Yani özellikle insanın insan haline gelmesinin esas olarak Avrupa'da gerçekleştiğine yönelik ön kabulün doğru olmadığı iki noktada açığa çıkmış oluyor. Birincisi, Avrupa'da görülen bu özelliklerin çoğunun dünyanın değişik ülkelerindeki başka yerlerdeki mağaralarda ve değişik barınma yerlerinde, araştırma alanlarında bulunmasıyla birlikte bu ön kabulün doğru olmadığı ortaya çıktı. Eskiden daha çok Avrupa'da çıkmasının nedeni ise zaten belli. Çünkü esas olarak antropolojiyi bir bilim haline getiren ve bu tür çalışmaları yürüten ülkeler bildiğiniz gibi sömürgeci ülkeler. Yani esas olarak Almanya, İngiltere, Fransa arkeoloji, antropoloji ve paleoantropoloji ile ilgili çalışmaları esas olarak geçmişte 19. 18. yüzyıldan itibaren esas olarak bu ülkeler yürütüyorlardı. Dolayısıyla bu ülkelerin araştırmacıları öncelikle Avrupa'daki değişik mağaralarda bu tip buluntuları buldular. Dolayısıyla buralarda esas ilk çalışmalar, ilk araştırmalar buralarda yapıldığı için ilk buluntular da buralardan çıktı. Ama değişik bilim alanları, arkeoloji, antropoloji, paleoantropoloji geliştikçe ve dünya çapında yaygınlık kazanıp çok farklı yerlerde çalışmalar sürdürüldükçe Avrupa'daki mağaralarda bulunan bu özelliklerin aslında sadece Avrupa'ya özgü olmadığını, bütün insanın atalarının, insanın evrimsel atalarının bulunduğu her yerde bu tip özelliklerin bulunduğu ortaya çıktı. Birinci nokta buydu. İkinci nokta, linkini aşağıya koyduğum, videonun açıklamalar bölümüne koyduğum makalede ortaya çıkan çarpıcı sonuç da şu: farklı topluluklardaki belli bilgi birikimlerinin artımlı, yani
sürekli genişleyen ve artan bir biçimde sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için toplulukların belli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmış olması gerekiyordu. Belli bir nüfus büyüklüğüne ulaşma ancak son 50 bin yıldan sonra genel olarak ortaya çıkmaya başladığı için bu özellikler esas olarak evrimiz hızlandırmaya başladı. Yani bundan önceki dönemde değişik insan topluluklarında elde edilmiş hemen hemen birbirine yakın belli üretimler, bilişsel yaratımlar ve bunların ürünlerinin aynılarının yakın dönemde daha kapsamlı ve ard arda gelmesinin nedeni toplulukların giderek büyümesi ve bu büyümeye bağlantılı olarak kültürel bilgilerin ve kültürel geleneklerin sonraki kuşaklara aktarılabilme yeteneğinin gelişmesine bağlı. Yani sonuç olarak özellikle Büyük Beyin hipotezine bağlı olarak insanın evrimini beyindeki gelişmelere bağlayan anlayışların, bunların bir parçası olarak da modüler beyin anlayışını savunan evrimsel psikolojinin Santa Barbara Okulu'nun ortaya koyduğu anlayışın aslında doğru olmadığını, verilerin ikili bir yanlış değerlendirmesinin sonucu olduğunu anlamış durumdayız. Yani birinci olarak Avrupa'da bir takım buluntuların bulunmasının nedeni esas olarak ilk antropolojik çalışmaların Avrupa'da yapılmasıyla ilgili bir olaydı. Bu antropolojik çalışmalar dünya çapına yaygınlaştığında dünyanın değişik bölgelerinde çok daha eski, 70, 80, 90 hatta 150-180 bin yıl öncesine ilişkin değişik buluntularla dünyanın değişik köşelerine karşılaşılmış bulunuyor. İkinci olarak da kültürel bilgi ve birikimlerin, geleneklerin aktarılması için insan topluluklarının belli bir nüfus büyüklüğünün üzerine ulaşması gerekiyor ve bu nüfus büyüklüğüne ulaşma ancak 50 bin yıldan sonra gerçekleşebildiği için bu insanın evrimi kültürel gelişmedeki hızlanmaya paralel olarak gelişti ve hızlandı. Kısacası insanın evrimini insanın beynindeki bir takım mucizevi gelişmelere ya da yapılara bağlamak gerekmiyor. Tam tersine insanı insan yapan esas özelliğin insanın toplumsallaşması ve bu toplumsallaşmasının sonucu olarak geliştirilen kültürel birikim ve bunun aktarılması olduğu bir kere daha açığa çıkmış oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.